Hamile olduğunu öğrenmek için ilk olarak kan tahlili ya da evde yapacağın bir gebelik testine başvuracaksın. Ama halk arasında farklı malzemelerin kullanıldığı gebeliği anlama yöntemleri de mevcut. Hem de bu yöntemlerin birçoğu evde olan malzemelerle uygulanıyor. Tabiri yerindeyse evde koca karı yöntemiyle yapabileceğin gebelik testlerini bu videoda bir araya getirdim. Bakalım bu eski usul gebelik testleri nasıl yapılıyor? Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evde kendi imkanlarına gebelik testi için neler, nasıl kullanılıyor tek tek anlatalım. Karbonat eski usul gebelik testlerinin en çok tercih edilen malzemesi. Karbonatla hamilelik testi nasıl yapılır hemen anlatalım. Bu yöntemde önce bir kap içerisine bir miktar idrar konuluyor. İdrarın üzerine bir çay kaşığı karbonat ekleniyor. Karbonatın eklenmesinin ardından idrar köpük köpük kabarmaya başlarsa bu hamile olduğun anlamına geliyor. Eski yöntemlerle gebelik öğrenmek için başvurulan diğer malzeme çamaşır suyu. Bu testte idrar bir plastik kap içerisine konuyor ve üzerine 3 çay kaşığı çamaşır suyu ekleniyor. Eğer çamaşır suyunun eklenmesiyle çamaşır suyu köpük köpük olmaya başlarsa sonuç pozitif. Bir değişiklik yoksa negatif olarak yorumlanıyor. Çamaşır suyu ile gebelik testi ne kadar doğru diye merak edebilirsin. Ne yazık ki diğerleri gibi bu testin de garantisi yok. Limonla hamilelik testi de çok bilinen yöntemlerden. Bu test idrarın bir kaba konması ve üzerine birkaç damla limon sıkılması ile yapılıyor. Eğer limonun parçacıkları yavaş yavaş dibe çökmeye başlarsa hamile olduğunu düşünebilirsin. Kulağa tuhaf gelse de evde hamile olduğumu nasıl anlarım diye merak eden kadınların kullandığı yöntemlerden birisi de diş macunuyla yapılandır. Bu yöntemde bolca diş macunu bir kaba sıkılıyor ve üzerine birkaç damla idrar damlatılıyor. Eğer hamilelik varsa diş macunun rengi değişiyor ve kabarmaya başlıyor. Eski usul gebelik testlerinde kullanılan bir diğer malzeme şeker. Bu testi uygulamak için önce bir kaşık toz şeker bir kaba konuyor. Üzerine sabah yapılan ilk idrardan biraz dökülüyor. Eğer şeker tümüyle erirse sonucun negatif olduğu ama malzeme topaklanmaya başlarsa pozitif olduğu düşünülüyor. Çünkü hamilelikte idrarda HCG hormonunun şekeri eritmeyeceğine inanılıyor. 3 malzeme ile yapılan bu testte bir kaba bir çay kaşığı kabartma tozu ekleniyor ve üzerine 3-4 damla idrar katılıyor. Bu ikiliye 2 yemek kaşığı soda da eklendiğinde karışım köpürmeye başlarsa sonucun pozitif olduğu yorumlanıyor. Bu yöntemde bir bardağa bir miktar sirke konuyor ve üzerine 3-4 damla idrar damlatılıyor. Eğer sirkenin rengi değişmeye başlarsa hamile olduğunu düşünülüyor. Evde hamileliği öğrenmek için kullanılan malzemelerden biri de sabun. Bu testte bir parça sabun üzerine birkaç damla idrar damlatılıyor. Eğer sabun köpürmeye başlarsa sonuç pozitif. Değişiklik olmazsa negatif olarak yorumlanıyor. Bu testte bir bardak süt kaynatılıyor ve üzerine 4-5 damla idrar damlatılıyor. 1-2 saat beklettikten sonra süt kesilmişse sonuç pozitif olarak düşünülüyor. Bu testte tek malzeme idrar. Bir kaba idrar konuluyor ve hiç dokunmadan 24 saat bir gün bekletiliyor. Ertesi gün idrarın üzerinde ince bir tabaka oluştuysa sonucun negatif ama değişiklik yoksa pozitif olduğu düşünülüyor. Bu ev tipi gebelik testlerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Tamamen halk arasında bilinen yöntemlerdir. En doğru sonucu almak için kan tahlili ya da evde yapılan hamilelik testlerini tercih edebilirsin. Hamilelik süresince karşılaşabileceğin gebelik zehirlenmesi yani preeklamsi nedir diye merak ediyorsan veya hamilelikte ne kadar kilo almalıyım diye soruyorsan videonun sondaki kartlardan ilgili videolara gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak bana geri dönütler sağlamayı unutma. Daha detaylı sorularını yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.